havaların ısınmasıyla birlikte kalp damar hastalıkları olanlar nelere dikkat etmeli bugünlerde? Şimdi bir kere yaz, sen hiç çorba yaptın mı? Mercimek çorbası. Evet. Mercimek çorbasını unutursan ne oluyor? Yani Bol kaynıyor mesela, çekiyor suyunu çekiyor, ve o lapa tortu gibi. kalıyor değil Evet. mi? İnsan vücudu aslında mercimek çorbasına benziyor. Sen çok fazla terlersen ve yerine koyamazsan o suyu, kaybettiğin sıvıyı, kanın koyulaşıyor. Koyulaşınca ne oluyor? Pıhtı oluyor, kalp krizi oluyor, inme oluyor. Yani çok basit bir anlatımla, insanların anlayacağı dille böyle anlattık. İkincisi, sıcak havalarda normalde vücuttaki damarlar genişler. İşte derilerde kılcal damarlar belirginler. Mesela biz varis hastalarına sıcak, güneşlenme, kaplıca önermeyiz. Niye? Çünkü varis artar, kılcallar artar. Bu sefer ne olur? Volüm kaybı olur. Sadece sen volümü terleyerek kaybetmezsin. Aynı zamanda dışarıya da, cildine de ya ödem olur, ödemin artar. Sıcak havalarda bacaklarda ödem artar, vücutta ödem artar. Dolaşan sıvının miktarı azaldığı için tansiyon düşer. Tansiyon düştüğü için işte bazı insanlar kalp krizi geçirebilir, bazı insanlar halsiz olur, bazı insanlar bayılır. Eğer o sıvıyı, o yüzden biz hep deriz ki özellikle yaşlı insanlara, riskli hastalara güneşin en tepede olduğu dönemlerde sokağa çıkmayın. Çıkıyorsanız şapkayla çıkın, şemsiyeyle çıkın ya da yanınıza mutlaka şişe su götürün. Mutlaka kaybettiğiniz suyun fazla fazla için. Bunu hep söyleriz. Özellikle bu dönemlerde bol vitaminli ve mineralli sular içmelerinde fayda var. O zaman hocam sıcak havalar tansiyonu yükseltir mi düşürür mü diye de bir sorun vardı ama Yani fakat normalde şöyle, tansiyonu şu açıdan yükseltir. Stres olursun, terlersin, gerilirsin. Biliyorsun tansiyonun en önemli sebeplerinden birisi üzüntü, kaygı ve stres. Strese girersen tabii ki tansiyonun yükselir. Ama genele baktığın zaman tansiyon düşer. Tam tersi. Bir de özellikle idrar söktürücü alan, idrar söktürücüyü de ilacın içine, yani tansiyon ilacında olan insanlara uyarımız olsun. Bunlar zaten fazladan sıvı kaybediyorlar. Yani zaten idrar söktürücü, vücuttaki ödemi atmak için tansiyon ve kalp hastalarına verilir. Bir de oradan kayıpları var. Bir de üstüne terliyorlar. Bir de üstüne dokularda ödem oluyor. Bu insanların kaybettikleri sıvıyı mutlaka yerlerine koymaları lazım. Yoksa gözlerini açamazlar. peki hocam tansiyon yüksekliği kalbi yorar mı ve tansiyon ilacına başlayan kişi bunu ömür boyu kullanmak zorunda mıdır? Şimdi tansiyon her şeyi yorar. Tansiyon o kadar bir menen bir şey ki şu gördüğünüz aort damarı yüksek tansiyonda sürekli dayak yer. Sonra sol ventrikül dediğimiz şu kaslar bir yüke karşı çalıştığı için şimdi sen evde sürekli dumbbell'la kas yapıyorsun. Ne oluyor? Kasın şişiyor değil mi? Böyle kaslı bir adam oluyorsun. Kalp de sürekli bir yük taşıdığı için tansiyonda, yüksek tansiyonda kaslar kalınlaşır. Hipertrofi deriz. Hocam babamın kalp kaslarında kalınlaşma varmış. Sebep yüksek tansiyon. Aslında bu vücudun verdiği fizyolojik bir cevap. Aynı puzzle'ımızda olduğu gibi. Değil mi? Peki yüksek tansiyon. Hocam adam 19-20 tansiyonla geziyor. Kalp krizi riski var mı? Var. Yüksek tansiyonun akut dönemde ve kronik dönemde komplikasyonları var. Yüksek tansiyon akut dönemde aort diseksiyonu yapar. Aort damarın yırtılır, ta kasına kadar gider. Yüksek tansiyon beyinde kanama ve pıhtı atar, inme olur. Yüksek tansiyon kalp krizi geçirtir. Sebep kalp damarın açık bile olsa, hocam babama yeni anjiyo yapıldı ama nasıl kalp krizi geçirdi anlamadık. Sebebi şu, şu aort damarının kenarında 2 tane delik var. Bu delikten ana koroner damarlarımıza kan gider. Yüksek tansiyonda diastol dediğimiz gevşeme süresi kısalırsa buraya yeterli kan gitmez. O yüzden bu insanlar kalp krizi geçirir. Başka, kronik dönemde kör olursun. Kronik dönemde diyaliz hastası olursun. Kronik dönemde iktidarsız olursun. Yani dolayısıyla yüksek tansiyon vücudumuzu döven profesyonel bir dövüşçü. Bununla mücadele etmeyi öğrenmek zorundasınız. Yoksa
maalesef kötü sonuçlara yol açıyor. Peki hocam bu tansiyon ilacına başlayan hastalar ömür boyu kullanmak zorunda mı bu ilacı? Şimdi e, tansiyon ilaçsız çözülebilir mi? Aslında ana sorun bu. Yoksa erken dönem biz niye ilaç veririz biliyor musun? Mesela adam bana geldi, muayene ettim, 15 tansiyon. Bir de kavga ederse kaç olur diyorum, 20'yi geçiyor hocam. Bizim hedefimiz akut, o dedim ya, felç, aort diseksiyonu ve kalp krizini engellemek için tansiyonu stres anında düşürmemiz lazım. Onun için ilaç vereceğiz tabii ki. Hocam ilaç bağımlılık yapıyormuş. Genç insanların en büyük korkularından bir tanesi bu. Kardeşim, ilaç bağımlılık yapmaz. Tansiyon hastalığında öyle bir şey yok. Ha şunu dersen bana, hocam ben bunu ilaçsız çözmek istiyorum. Tabii çok kolay. Yürümen lazım. Sen eğer günlük 8.000 adım atarsan, nitrik oksit dediğim o gaz var diye meşhur. O gaz otomatikman kan dolaşımını rahatlatır, tansiyonu düşürür. Günlük 8, senin şu anda tansiyonun 16. Sen hesapla, ben sana söyleyeyim. 16 tansiyonun var, 160. Yürüdün. 10-15 milimetre civa düştü. Kaç oldu tansiyonun? 15. 15'e düştü. Hocam kilom var, göbeğim biraz fazla, 100 santimin üzerinde. Erimeye başladım. 10 kilo verdim. 20 milimetre civada o zaman düştü. Tansiyonun oldu 14. Bak. İki şey yaptın, otomatikman 20 milimetre civa tansiyonun düştü. Hocam ben bu arada aralıklı oruç tuttum. 2 öğün beslendim. Diğer ara öğünleri bıraktım. Hayvansal gıdaları azalttım. Mümkün olduğunca da tuzu normal kıvamda aldım. Fazla tuzlu şeyler yemedim. Otomatikman 5-10 milimetre civada öyle düşer. Al sana düz tansiyon hastası. Burada tek engelleyemeyeceğimiz şey ne? Stres ve kişilik yapı. Ben bunu engelleyemem. Tansiyonun %80 sebebi belli değil. Bu %80 sebebi belli değil dediğimiz şeyin içerisinde de esansiyel hipertansiyonda da genetik yapı, yaşam tarzı, beslenme ve kötü alışkanlıklar maalesef tansiyonu etkiliyor. Sen alkolden ve sigaradan uzak durmak zorundasın. Kafeini az tüketeceksin. Al sana tansiyonsuz, ilaçsız güzel bir hayat. Ama yok hocam atın ölümü arpadan olsun. Ben her şeyi de yapayım ama ilaç bağımlısı da olmayayım. Geçmiş olsun. Maalesef kötürüm olursun. Maalesef genç yaşta kalp hastası olursun. Maalesef genç yaşta inme geçirirsin. Maalesef genç yaşta acil kalp ameliyatı olursun. Maalesef orta yaşlarda diyaliz hastası olursun. Maalesef orta yaşlarda iktidarsız olursun. Maalesef orta yaşlarda kör olursun. Dolayısıyla tansiyon kontrol altına alınabilir, ilaçsız çözülebilir dediklerimi harfiyen uygularsa. Peki hocam şah damarı tıkanıklığı nedir ve tedavisi nasıl yapılır? Şimdi normalde inmenin oluşabilmesi, önce inmeyi neden olur? İnmenin oluşabilmesi için bir pıhtının beyine atması gerekiyor. Bu pıhtının %60'ı boynumuzdaki şah damarları, %20'si kalpte titreşim bozukluğu, ritim bozukluğu. Biz o yüzden kalpte ritim sorunu olan hastalara ömür boyu kan sulandırıcı ilaç vermek zorundayız. Nokta. Bu insanlara buradan bir uyarım olsun. Diş çekimine giderler ya da küçük bir müdahale gerekir. Hemen bir hafta önceden kan sulandırısını keserler. Dişçi kendini korur, haklı. Kanama olur aman ha der, kanamadan korkar ama hasta felç geçirir. Peki bunu nasıl önleyebilirsin? Kalp damar cerrahi doktoru ya da kardiyoloji doktoruna mutlaka hocam ben diş çektireceğim, dişlerimi çektireceğim. Kalbimdeki bu ritim sorunu için ben ne yapayım? Kan sulandırıcı iğne veriyoruz. Peki %60 sebebe gelelim. Şah damarı. Benim ülke gündemine yıllardır getirdiğim bir lafım var. Check-up programlarına hiç check-up yaptırdın mı? Hayır. Check-up özellikle 40 yaş üzeri, 50 yaş üzeri, menopoz sonrası, ailede inme hikayesi, kontrolsüz tansiyonu olan insanlarda check-up programlarına ultrason. Ultrason hiçbir zararı yok. Basit, her hastanede bulunur. 10 dakika sürüyor. Şu plak var mı yok mu? Boynunda var mı? Normalde hocam babama ultrason çektirdik. Şah damarında plak var dediler. Önemli bir şey yok dediler. Babam bir yıl sonra felç oldu. Anlayamadık. Niye geçirdi? Normalde biz kitaben
Bu plan yarıdan fazlaya tıkaması lazım ki biz burayı temizleyelim. Burayı otoban gibi yapalım. %100 açalım. Bu plağa müdahale edelim mi? Etmeyelim ama bu plağı sertleştirelim. Üstüne pıhtı oturmasını engelleyelim. Hiç elini kestin mi? Evet. Elini kesersin, üstüne basarsın. 2 dakika sonra o durur. Niye? Pıhtılaşma mekanizmaları devreye girer. Trombosit dediğimiz hücreler burayı tıkar ve kanaman durur. Yükseldi. Hocam birine hiddetlendim, tansiyonum 200 oldu. Sonra ne oldu? Babam birden yığıldı kaldı. Şurası yarılır. Vücut bunu yara kabul eder. Dışarıya kanayacak. Aman bizim adamı kurtaralım hadi arkadaşlar der. Pıhtılar gelir buraya oturur. Hocam babamın plağı vardı ama felç oldu. İşte ondan olur. O yüzden plak lütfen önemseyin. Doktorlar önemsemiyorlar ama siz önemseyin. Plak varsa tedbir alalım. Nedir tedbir? Kolesterol ilacı vermek lazım bu insanlara 1. 2. Kan sulandırıcı vermek zorundayız. 3. En önemlisi tansiyon düşük olmak zorunda. Benim hep söylediğim bir şey var. Mekanik düşün. Şuraya ben tazikle hortumla su tutsam ne olur? Kopar gider değil mi? Dolayısıyla şurayı yarıdan fazla plak olan %50'nin üzerinde belki biraz sonra bunları nasıl tedavi ediyoruz diye sor. Önceliğimiz korumak, önlemek, önlem almak. Önceliğimiz bu. Yangın çıktıktan sonra o yangını söndürürüz ama enkazın altında ne kalır onu bilemeyiz. Tedbir. Tespit edeceğiz. Hızlıca tedavisini yapacağız. Sadece plağı var hocam. Yakın takip ve biraz önce anlattıklarım. Hocam bu plak %50'nin üzerine geçti ve şikayeti var. Nedir şikayet? Geçici görme kaybı oldu. Çift gördü. 10 saniye seni mesela ben şu anda çift görüyorum. Ya da kolu düştü hocam. Bardak elinden düştü. Üstüne yattım dedi önemsemedi adam. Ya da dili dolandı konuşamadı bir. Ya o an kelime gelmedi dilim şişti. Hastaların ifadeleri bunlar. Bu insanlar aslında gelen depremin haberci öncü artçıları bunlar. Öncü depremler. Bunlar ben geliyorum diyor. Kapıyı çalıyor inme. Dolayısıyla bu insanlara hızlıca 2 yere bakacağız. Kalp, şah damarı. Kalpte ritim sorunu var mı? Şah damarında plak ya da plaklar var mı? Peki hocam bu plak var. %60'ında üzerinde. Buradan yanlış bir bilgiyi de düzelteyim. İnsanlarda hocam biz ne zaman tedavi olmalıyız? Tedavi kılavuzları eskiden şöyle derdi. Biraz önce saydığım belirtiler varsa, %60 darlık varsa bu insanlar tedavi edilirdi. Şikayeti yok, tesadüfen saptandı, %70'e kadar beklenirdi. Amerikan Kalp Cemiyeti bunu geriye çekti. %10 geriye çekti. Şikayeti varsa %50, şikayet yoksa %60 darlıkta bile müdahale edin. Şah damarındaki plak eğer pütürlüyse bunun üstüne pıhtı oturması ve parçanın kopup beyne gitmesi çok elzem. Yani olur, mutlaka olur. O yüzden bunlara radikal davranmak lazım. Peki hocam tedavide ne yapıyorsunuz? 2 türlü tedavi var. Birinci tedavi açık, ikinci tedavi kapalı. Açık ameliyatta boynu normalde açık ameliyat o da 2 türlü yapılıyor. Bir genel anestezi uyutarak yapıyorlar ki biz bunu tercih etmiyoruz. Uyanık yapıyoruz. Burayı uyuşturuyoruz. Konuşa konuşa da. Niye konuşa konuşa yapıyoruz? Hastanın şuuru benim için çok önemli. Beyne kan akımını 10 dakika dahi olsa keseceğim. Beynin o bölgesine oradan kan gitmeyecek. Ben buradan mandalı koyacağım. Bak şuradan kan akımını kestim. Beyne kan gitmiyor. Öbür taraftan besleniyor. Eğer öbür tarafta beyni içerisinde sıkıntı var ve beslenme kötüyse 30 saniye içerisinde hastanın şuuru bozuluyor. Kanı kestim. Hasta şöyle oluyor. Yusuf Bey bön bön bakıyor. O zaman hemen beyine kanı veriyoruz. Tedbir alıyoruz. Lokal anestezi ile yapılan ameliyatlar 30 ila 45 dakika sürüyor. Uzun sürmüyor. Hızlı oluyor. Komplikasyon oranı %1'in altında. Peki hocam uygun değil. Beyin dolaşımı kötü. Damarın yapısı uygun değil. Çok yüksek yerleşimli. Bunlara ne yapıyorsun? Kasıktan giriyoruz. Şuraya bir filtre şemsiye koyup şuraya stent koyuyoruz. Bu işlemler artık ülkemizde çok büyük başarıyla yapılıyor. Buradan çıkan sonuç şu. Hocam bu insanlar çaresiz değil. Bir kere onu söyleyeyim. 2. Peki hocam bir tane bey amca geldi. Sağ tarafı felç.
ve konuşamıyor. Dramatik. Sol şah damarı %100 tıkalı. Biz bu hastaları inme merkezine götürdük ama geç kalmışız. Yapacak bir şey yok dediler. Peki ne yapmak lazım? Hibrit yöntem. Ben bunu hep anlatıyorum. Hibrit yöntem aynı hibrit arabalar gibi. Hem açık hem kapalı ameliyatı aynı anda yapıyoruz. Önce boynu uyuşturuyoruz. Lokal anesteziyle damarın içine şuradaki plağı temizliyoruz. Sonra boyundan girip pıhtıları alıyoruz. Sonra boyundan beyin anjiyosu. Duydun mu? İlk defa duyuyorum. Bilekten duydun. Kasıktan duydun. Boyundan anjiyo duyan var mı? Bir tek biz yapıyoruz. Buradan giriyoruz beynin içine. Beyinde balon bana doğru kan geldiğini gördükten sonra %100 tıkalı damar açılıyor. Bakın bu ülkede her yıl 150 bin kişiden fazla insan inme ve inme atağı geçiriyor. Sosyal devlet bunlara evde bakım hizmeti veriyor. Belediyeler gidiyor. Evet, harika. Peki bu insanlar, önceliğimiz korumak. Ne yapacağız korunmak için? Şah damarı ultrasonu. Check-up programlarına koyduracağız. Peki hocam, kazara bu adamcağız ultrasonda atlanmış ya da görülmemiş ya da o hiç hastaneye gitmemiş. Ama felç oldu ve damarı tıkandı. Bunlar çaresiz değil. Hibrit yöntem bunların imdadına koşuyor. Dünyada 3 merkez var. Amerika'da, Çin'de ve Türkiye'de 3 merkez yapıyor. Hibrit yöntemle biz %100 tıkalı damarları başarıyla açabiliyoruz. Hocam peki herkes anjiyo yaptırabilir mi? En belirgin özellik nedir anjiyo yaptırmak için? Şimdi bir kere herkese anjiyo yapalım mı? Anjiyoyu niye yapmayalım biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Hazırlıklı geldim. Anjiyonun bir sürü komplikasyonu var. Bu komplikasyonlar %1'in altında görülse de inmeden tut, kalp krizinden tut, kasıktaki kanamadan, böbrek yetmezliği, diyalizden tut, işte ilaç reaksiyonlarından, alacağın radyasyondan tut, bir sürü yan etkisi var. Şimdi hocam herkese anjiyo yapıp bir taramadan geçirelim. Yani sonuçta ne olacak? Devletimiz zengin. Her hastanede anjiyo laboratuvarı var. Hayır, yanlış. Herkese anjiyo yapılmamalı. Hocam her göğüs ağrıyana yapalım mı? Hayır, yapmayalım. Her göğüs ağrısı kalp krizi demek değildir. Her şikayeti olan hastaya gel sana yarın anjiyo yapalım dememeliyiz. Bunu nasıl anlayabiliriz? Çok basit. Bir kere öncelik korunmak. Nedir? Anjiyosuz bu işi nasıl anlayabiliriz? Bak ben sana bir tane test göstereceğim. Şaşıracaksın. Bu test o kadar güzel yön gösterici ki gereksiz anjiyoyu engelliyor. Bu ülkede gereksiz %25-30 anjiyo yapılıyor. Gereksizden kastım şu. Boş çıkıyor. Anjiyo yapılıyor, temiz çıkıyor. Medikal karar veriliyor. Ama sen radyasyonu yemişsin, böbreklerim yorulmuş. Bu arada atıyorum bir de komplikasyon. Ben mesela bir tane doktor arkadaşım babasından biliyorum. Felç oldu adam. Şah damarından yanlışlıkla tel oraya gidiyor. Oradan bir parça beyne gidiyor. Adamın bu arada kalp anjiyosu temiz. Felç oldu. Temiz. Kalbi temiz. Bu test çok güzel bir test. Yatarak 5 dakikada kalbine anjiyo ya da sanal anjiyo gerekiyor mu gerekmiyor mu? %95 biliyor. Bir EKG, sırtına bir elektrot yatarak seni koşturmadan, yormadan, terletmeden, iğne batırıp canını yakmadan kalbine anjiyo gerekmediğini söylüyor. Şu gördüğün hasta bacak ağrısıyla geldi. Hiçbir şikayeti yoktu. Bu hastaya dedim ki sakın bir yere gitme, sana anjiyo yapacağız. 2 tane stent takıldı. Bak şu gördüğünüz kırmızı bölge diye aklı bunu örnek olsun diye getirdim. Bu çok güzel bir test. Basit. Şimdi hocam ya biz bu hastaya hemen anjiyo mu gönderseydik? Şikayeti yok. Artı anjiyo sonuçta basit, masum bir şey değil. Hocam peki sanal anjiyo türedi. Şimdi her yerde sanal anjiyo yaptıralım diyorlar. En azından sanal anjiyoda damarını delmiyorlar. İşte başka ama orada da radyasyon alıyorsun. Orada da bir sürü radyopak madde alıyorsun, böbreklerini yoruyorsun. Gerekliyse evet yapalım, gereksizse yapmayalım. Hocam o zaman hangi göğüs ağrısı kalp krizini işaret eder? Şimdi kalp ağrıları ya da kalp krizi aslında öyle ya da böyle kapıyı çalar. Nasıl? Ya hocam son zamanlarda tuhaf bir baskı hissi var üzerimde. Üzerime sanki bir öküz oturmuş. Böyle üstümde bir baskı var. Yırtılırcasına bir tuhaf bir şey var. Künt, baskılayıcı bir şey. Peki
Başka yayılıyor. Hocam koluma yayılıyor. Hocam çeneme yayılıyor. Hocam tuhaf bir şey ama ben yürürken oluyor, dururken duruyor. Bu kalp kriz öncesi unstable angina dediğimiz yavaş yavaş stabil angina, unstable angina yani stabil olmayan ağrılara ne oluyor bu sefer? Sen yürürken olan ağrıların yatarken olmaya başlıyor. Yatarken olan ağrı bu sefer geçmiyor. Yarım saati geçti hocam ağrım var. İşte sen kalp krizi geçiriyorsun. Hızlıca bir an önce en yakın anji olan bir hastaneye başvurmanda fayda var. Ancak sakın kalp krizi şüphesi olan bir hastayı yürüterek götürmeyin. Çünkü yürüdükçe kalbin hasar gören bölgesi büyür. Sen bu adamı hareket ettirmemen lazım. Ya ambulans çağıracaksın ya da arabanın arkasına yatıracaksın. Hiç yürütmeyeceksin. Öyle hasta hikayeleri çok biliyorum. Hocam yürüyerek geldi. Babam yürüyerek hastaneye gitmiş. Acilen içeri girmiş. Sonra 2 saat sonra kalp masajıyla öldü. O yüzden kalp krizi şüphesi gördüğün hastayı sakın yürütme. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Kalp masajı en fazla kaç dakika yapılır? Şimdi ben Çapa ihtisaslıyım. Çapa'da bizim 3 saat boyunca masaj yapıp döndürdüğümüz hasta var. Ya da bunun bir saati yok. Yani şöyle saati yok. Beklenmedik. Kalp yetmezliği yok. Kalp kasları sapasağlam, gencecik bir adam, hiçbir problemi yok. Bu hasta en yakın sağlık kuruluşuna yetiştirinceye kadar masaj yapmak zorundasın. Başka türlü bu adamı kaybedersin. Mesafe 4 saat, 4 saat yapacaksın. Mesela Sırrı Sıraya Önder rahmetli evinde tespit ediliyor. Masaj yapılarak ambulans alınıyor. Ambulanstan acile geliyor. Acilden kalp masajıyla ameliyathaneye alıyor. Tekrar öbür örnek Volkan Konak. Kalp krizi geçiriliyor. Saatlerce masaj yapılıyor. Ambulansla ölmüş bir şekilde masaja devam ediliyor. Hastaneye geldiğinde ne yapılırsa boş. Kalp masajı bize zaman tanır. Çünkü vücudun dolaşımı, bu kanın dolaşması için bir pompanın olması lazım. Senin o yaptığın masaj kalbinin pompa görevini görüyor. Tabii ki ne kadar ideal yaparsan yap, bir an önce hastaneye ulaştırıp eğer burada fibrilasyon dediğimiz kalpte titreşim varsa elektroşok cihazı hayat kurtarıyor. Anında görüntü. Bu elektroşok cihazları ne zaman biri ölse gündeme geliyor. Buradan insanlara sesleniyorum. Artık insanlar elektroşok cihazı yoktu, ondan öldü olmasın. Ülkemizde sağlıkta bu kadar güzel şeyler yapılmışken artık bizde medeni ülkelerde olduğu gibi ritim sorunu yüzünden, elektroşok aletinin olmaması yüzünden Volkan Konaklar ölmesin. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim Ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Ne Bir demek? sonraki bölümde görüşmek üzere.